Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun arkadaşlar. İlk kez böyle bir şey. Bir böyle panelde, bir toplantıda bu şekilde açıyorum. Benim için acayip mutluluk verici bir gün. Benim için bir milat, bir başlangıç. Sizinle dürüst olayım. Bu şekilde bir kalabalığı aklımın ucundan bile geçirmiyordum, beklemiyordum. Ben basit bir internet ortamında daha önce katıldığım radyo programından birisini bekliyordum. Ama hem duygusal anlamda hem de hayallerim, beklentilerim anlamında çok üzerinde bir şeyle karşılaştım burada. Bunun bir adım ötesini tasavvur bile edemiyorum. Tebrik ediyorum emeği geçenlere. Kim başlatmışsa bu çalışmayı. Yolunuz açık olsun. Allah muvaffak etsin. Bana bu durumda, bu yolda bir şey düşerse seve seve yanınızdayım. Düşünmeden yanınızdayım. Kalben yanınızdayım. Fizyolojik olarak da yanınızdayım. Allah nasip ederse beni yanınızda bulacaksınız. Her ne olursa olsun inşallah. Şimdi arkadaşlar konu yok. Konu belirsiz. Hiçbir şey yok. Bu nasıl başladı onu söyleyeyim. Bu serüven, benim buraya gelme serüvenim nasıl başladı? Murat arkadaşımız Gökçekli. Bir televizyon programındaydık. Affedersiniz, o televizyon programında abi dedi bizim böyle bir şeyimiz var. İşte ne diyorsunuz buna? Dernek. Yani böyle dernek olarak başladı. İşte böyle bir çalışmamız var. Hani çalışma diyelim biz ona. Böyle bir çalışmamız var. Buraya uğrar mısın diye. Benim yardımcı arkadaşım, yol arkadaşım Serkan da Aksoy da aynı şeyleri söyledi. Ya dedi çok güzel arkadaşlar gidelim falan diye. Olur dedim. Tam bu arada o televizyon programından çıkarken tebessüm sadakadır diye bana bir şey taktı Murat. Dedim Murat bu çok güzelmiş lan. Ben çok sevdim oğlum bunu dedim. Abi dedi gösterir misin şöyle bir resmini çekeyim hadi gel dedim. Onu da yaymışlar. Ben de onu yayınladım. Yaymışlar çok hoşuma gitti. Yayılmış bayağı. İlginç yerlerden, hiç beklemediğim yerlerden bunun güzel tepkilerini de aldım. Yani benim sayfamda olan insanlardan da abi dedi böyle bir şey duyduk. Çok hoşumuza gitti falan diye. Dedim bayağı yaygın bir şey demek ki. Sonra bununla alakalı bilgiler aldım ben. Hayalhanemle alakalı bilgiler aldım. Ufak tefek bilgiler bana yetti de arttı bile. Dedim ya tahminimden iyi bir yer. Daha büyük bir yer en azından öyle söyleyeyim. İyi veya kötü bir yani daha sonra tartışılır da. Şimdi tartışılacak bir şey de kalmadı. Ben gördüm göreceğimi. Allah razı olsun süper bir yer. Maşallah çok beğendim. Konu buydu. Şuraya gelene ama buraya nasıl geleceğim problem oldu şimdi. Ne zaman geleceğim? Çünkü ben zamanı kontrol edebilen birisi değilim. Hani verdiğim programı uygulayabilen birisi değilim. Çok değilim. Niye biliyor musunuz? Yani şöyle bir şey var. Çok çabukkanlıyım. Her an çabuk böyle kızabiliyorum, çabuk affedebiliyorum. Bir şey oluyor, İstanbul'dan Ankara'ya diye yola çıkıyorum, kendimi Almanya'da buluyorum. Ciddiyim ya, böyle bunlar çok geldi başıma. O yüzden arkadaşlarım der, valiz hep böyle aracın arkasında hazırdır. Nereye gideceği belli olmaz diye, sağ solu belli olmaz. Bir gün sabah kalktım, kendimi İsrail konsolosluğu önünde protesto ederken buldum yani. Yani annem nereye gidiyorsun dedi, dedim Ankara'ya doğru dedim. Ondan sonrası belli olmuyor. Tekrar geri dönecektim, dönemedim, kendimi İstanbul'da buldum. O yüzden dedim hani ben hayalhaneme geleyim, ziyaret edeyim ama gelemiyorum abi. Ben bir adım atıyorum, gideceğim yer için bir adım atıyorum, binlerce adım geriye düşürüyorum. Bir saat rötor yapınca abi biz de şüphelenmiştik. Ya işte yola çıktık. Yani yol hali bu belli olmuyor. Bir çıkıyorsun oradan birisi de ya 5 dakika hani dur. Sultan Abdülhamit'in hayatını farklı kaynaklardan böyle hiç daha önce siz biliyorsunuz ve farklı birkaç kaynaktan yurt dışı kaynaklarından öğrendiğim birkaç şey var. Bir anekdot var. Belki biliyorsunuzdur bilmiyorum. Suikast düzenleniyor hani Sultan Abdülhamit'e. Suikast bombalı düzenek kuruluyor. O düzenekte işte Emanuel Karasu, kızı Romina falan var işte düzenekte. Saatli bomba kurulmuş. Fakat Abdülhamit normal saatinde arabasına binemiyor çünkü işte esnaf falan ziyareti oluyor. Esnaf diyor ki ya 5 dakika uğrayın falan filan diyor. O 5 dakika içinde Abdülhamit esnafı ziyaret selamlaşırken bomba patlıyor, düzenek patlıyor. Tabi araba havaya uçuyor Abdülhamit'in. Çok büyük bilinen şairlerimizden diyorum, büyük diye bilinen, övülen şairlerimizden birisinin bu bombacılara övgü dolu şiiri var. Ey şanlı avcı, düzeneğini kurdun ama yazık ki
Kuş uçtu zamanında patlatamadın diye bir şiiri var. Evet. Biz bomba kurmamış. Aynen. Yo biliyor arkadaşım ağzından çıkardı bile sözü. Bravo. Tevfik Fikret böyle bir şiiri var. Abdülhamit'i öldüremedikleri için kızan böyle bir şey var. Anekdot var yani enteresan. Bizim tarihlerimizden garip tarihimizin garip şeyleri var yani böyle durakları var böyle. Oturup düşünebileceğimiz, düşünmek zorunda olduğumuz gerçekten şeyleri var. Duraklar var, köşeler var. Çok oraya girmeyeyim. Şimdi biraz daha böyle sanatsal içerikli konuşayım. Siz tarihi zaten irdelersiniz bundan sonra. Bu kısmını da daha iyi analiz edeceğinizi, araştıracağınızı biliyorum. O yüzden kuşkusuz ben oraya girmeyi de düşünmüyorum şu anda çok fazla. Yeni tanışmamız hasebiyle çok girmek istemiyorum oraya. Benim de çözmem gerekli. Samimiyetinize inanıyorum. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi insan bazen bilmediği bir dünyaya adım attığında şaşırır. Şöyle anlatayım, daha ambiyane bir tabirle söyleyeyim. İnsan bilmediğine düşman olur diye bir cümle vardı. Bu ön yargılarla eş anlamlı diye kullanılabilirsiniz. Farklı da adlandırılabilir, öyle de denilebilir. Yani şey değil. Bilene kadar ön yargılar devam ediyor. Ben de hep gittiğim yerde sıcakkanlı olmaya çalışırım. Hani böyle insanları kendim gibi görmeye çalışırım. Ya en kötüsü kendim gibidir diye düşünürüm. Benden kötüler de varmış. Sonradan öğreniyorum tabii onu bilmiyorum ama. Neticede çok iyi bildiğim bir şair arkadaşım Mustafa Pijankaya her böyle albüme belki albümleri de yani analiz edip bakmışsanız görmüşsünüzdür. İçini açıp hani albümün söz kimin, müzikler kimin diye falan baktıysanız görmüşsünüzdür böyle. Mustafa Pijankaya işte Urfalı maden mühendisi benim Çukurova'dan arkadaşım çok sevdiğim kadim dostum. İlk tanışmamız da çok enteresan oldu. Ben bu Mehtabı Ayaz Eyledin diye bir şiiri vardı. Geldi. Bir ordulu bir kız arkadaşımız vardı Neslihan diye. O getirdi şiiri. Dedim kimin bu Neslihan? Mustafa diye bir arkadaşın ama ben de tanımıyorum dedi. Ya dedim şununla tanıştırsana beni. Merak ettim. Mehtabı Ayaz Eyledin ey erbabı keder. Var git ruhumdan verdiğin cev'ü cefa yeter. Mutluluğu yaban eyledin ey yokluğu içime zarar. Elbette yaşarsın içimde yeni bir yer bulana kadar diye. Kim lan yazmış bunu dedim ya. Çok güzel yazmış abi. Bayıldım dedim. Sahibini aradım. Sahibi birkaç ay sonra tesadüfen benim çalıştığım restorana davet üzerine mi geldi? Yoksa o arkadaşlarımızdan birisi mi davet etti? O bizim grupta olan arkadaşlarımız onu bilmiyorum ama. Geldi. Daha böyle kapıdan görür görmez uzak bir böyle koridor var. Orada görüyorum bu dedim Mustafa'ya. Yürüyüşünden parkayla böyle geliyor. Askeri bir parkası var. Dimdik. Karaya az bir uzun boylu arkadaşımız. Antep'te oturuyor şimdi. Allah selamet versin öyle. Koşu yürüye geliyor böyle dimdik dedim bu Mustafa. Sen Mustafa'sın dedim. Ben Mustafa'yım dedi. Gittim sarıldım. O yıllar sonra bana söyledi. Ulan bu manyak mı? Niye beni tanımıyor ki? Niye sarıldı ki bana diye. Bilmiyor onun sözlerinden yola çıkarak hani o samimiyetten sarıldığını falan bilmiyor. Bunun gibi arkadaşlar benim çok ön yargım yok. Allah var. Hani ben ön yargılı birisi değilim. Yani mümkün olduğunca değilim. İlk bakışta gördüğüm neyse ona inanırım. Diyorum ya bunlar iyidir diyorsam iyidir abi öyledir diye düşünürüm. Ta ki dediğim gibi hani bir topluluktan kazık yedim hani düşündüm. Onun dışında herkesi severim. Abartısı severim ya. Şey gibi hani belki biraz Mevlevi tabiriyle olacak ama hani yaradılanı severiz yaradandan ötürü çok güzel bir duruştur aslında. İyi bir duruştur bu. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Murat'la maceramız benim buraya gelişim buydu. Maceram buydu. Ve en son şu günle alakalı bir türlü gelemedik hani nasıl geleceğim nasıl gideceğim diye gün veremiyordum buraya. Ne zaman gün versem dedim ki ya Murat gün vermeyelim. Bak dedim ilginç bir şey olacak. En sonunda o yörede bir konser olur ben gelirim dedim buraya. Tamam dedim Murat'la. Şeyde bir konser oldu Antalya'da. Akrabalarımızdan birisinin. Dedim ya gözün aydın ben oradan Adana'ya geçerken uğrayabilirim diye. O vesileyle işte o gün dün konserimiz vardı. Oradan çıktık. Çok da güzel bir konserimiz oldu. İşte oradan çıktık buraya gelirken de hayalhaneme uğrama şerefine biz de nail olduk. Tanışma şerefine nail olmuş olduk. Böyle bu şekilde tanıştık arkadaşlar. Cümlemizden Allah razı olsun. Sizden de bu ortamı hazırladığınız için ben teşekkür ediyorum.